Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tek renk yapraklı babet patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Sarı rengim. İpim kartopu Flora. Renk kodum K320. Patiğimi böyle misinalı 3 numara şiş ile yaptım hanımlar. 3 numara şiş kullandım. Dileyen uzun 2 şiş de kullanabilir. Bakın hemen şu şekilde. Şimdi göstereyim. Böyle. Uzun şiş de kullanabilirsiniz. Ben diğer patiğimi işte modelim burada. Normal uzun şişlerle yaptım. Modelimiz böyle hanımlar. 5 yapraklı babet patik modelim. Bu şekilde. Hanımlar patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Tabanımızı yine göstermek istiyorum. Arka kısmı patiğimizin yine bu şekilde. Bilek kısmından başlıyoruz hanımlar. Hiçbir şekilde ip falan kırmadan daha sonra ön bölümlerini yapıyoruz. Sonra tabanımızı ve topuk kısmını yapıp patiğimizi bitiriyoruz. Başladığımız ipte, başladığımız yerde patiğimiz bitiyor. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize bilek bölümünden hanımlar başlayacağız. 56 ilmek olarak. Öncelikle ipimin ucunda şöyle bir miktar bir ip bırakıyorum. 60-70 santim kadar vardır ortalama. 56 ilmek atarak başlayacağız hanımlar. Bu şekilde 56 adet ilmeğimizi atarak patiğimize başlıyoruz. Böyle. Bakın 6 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hanımlar 56 adet ilmeğimizi atalım ve gelelim. 56 adet ilmeğimi attım geldim hanımlar. Hemen şuraya ipimizin ucunu bağlayacağım. Şuraya bir tane düğüm atıyorum. Buradaki fazlalık ipimi de hanımlar kesiyorum. Hanımlar haroşa örgü uygulaması yapıyoruz patiğimizin bilek bölümünde. Ben örgümün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı örebilirsiniz. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşa bölümü olduğu için buralar ilmeklerimin tamamını düz olarak öreceğim. Sadece haroşa örgü uygulaması yapacağız. Bakın böyle. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi o haroşa olacak şekilde örelim gelelim. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Bu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde hanımlar bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Yine haroşalarımıza devam edeceğiz hanımlar. Yine kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimi düz olarak yani haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde. Şöyle baktığımız anda hanımlar ön yüzde bir diş haroşamız var. Biz burada hanımlar 3 diş haroşamız olana kadar öreceğiz bu bölümde. 3 diş haroşa. Şimdi hanımlar burada bakın bir diş haroşamız görünüyor. 3 diş haroşamız olana kadar patiğimizin bu bilek bölümünü örelim gelelim. Evet hanımlar ben 3 diş haroşam olana kadar ilmeklerimi bu şekilde ördüm. Geldim gördüğünüz gibi 1, 2, 3 diş haroşam var. Şimdi patiğimizin bu ön bölümündeki penceremizi açacağız. 56 adet ilmeğimiz vardı. Yanlara 22'şer ilmek öreceğiz. Ortadan da 12 ilmeğimizi keseceğiz. Yine haroşa örgüye devam ediyoruz hanımlar. İlk 22 ilmeğimi normal haroşa olarak öreceğim. Bakın 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 ilmeğimi ördüm. Şimdi tam orta kısımdan penceremiz için 12 ilmeğimizi keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak kesim yapıyorum. Şu birinci kesimim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimizi kestik. Penceremizi burada açtık hanımlar. Ön yüzde kesimimizi yaptık. Şimdi şişimize tekrar 22 ilmeğimiz kaldı. Kalan 22 ilmeği de haroşa olarak öreceğiz. Buradaki kesim yaptım. En son ilmeğim 1. Sayarak gidelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Bu şekilde 22 ilmeğimizi ördük. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine bu kenardaki 22 haroşa ilmeğimi öreceğim. Sonra penceremiz için ortaya ilmekler atacağız. Öncelikle kenardaki ilk 22 ilmeğimi örüyorum. Haroşaya devam ediyoruz yine. Evet, 22 ilmeğimi ördüm. Şimdi hanımlar penceremizi kapatmak için bakın bu bölüme 21 tane ilmek atacağız. Ön yüzde 12 ilmek kesmiştik. Şimdi arka yüzde buraya şöyle 21 tane ilmek atacağım. Bakın şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 ilmeğimi attım. Şimdi kalan 22 ilmeğimi de hanımlar sıra sonuna kadar örmeye devam edeceğim. Sağ kenarda 22, sol kenarda da 22 ilmeğimiz var. 21 ilmek de ortaya attık. Böylece şişimizde 65 adet ilmeğimiz oldu hanımlar. 65 ilmeğimiz oldu. İlmek sayılarımız arttı. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. İlmeklerimizin tamamını attığımız ilmekler dahil tekrar haroşa örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde hepsini haroşa yani düz olarak öreceğim. Bakın ortaya attığımız ilmeklere geldik. Yine bu ilmeklerimizde hanımlar sırasıyla düz olarak yani haroşa olarak örmeye devam ediyoruz. Bakın sırasıyla atmış olduğum 21 ilmeğimi de böyle haroşa yani düz olarak öreceğim. İlmek attıktan sonraki ilk sıramız olduğu için ilk sırada biraz uğraştırıyor. Sonra normale dönecektir. Bu şekilde sıra sonuna kadar hanımlar bu şekilde haroşa olarak öreceğiz. Şu anda ön yüzdeyiz. Sıra sonuna kadar örelim hanımlar. Tekrar haroşaya devam edeceğiz. Bu bölümde bakın bu penceremizi kapattığımız yerden itibaren bu bölümde 3 diş haroşa olana kadar yine haroşalara devam edeceğiz hanımlar. Bakın şu penceremizin şu bölümünde şurada 3 diş haroşamız olacak ön yüzde. Bu şekilde 3 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim. Sonra yaprak modelimize birlikte başlayalım. Evet hanımlar penceremi kapattıktan sonra buraya bakın 1, 2, 3 diş haroşam olacak şekilde ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Yapraklarımıza başlayacağız. Toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane yaprak yapacağız. Patenimizin sağ ve sol bölümlerine de 22'şer ilmek haroşa öreceğiz. Yapraklarımız bitene kadar bu haroşa sayısı değişmeyecek. Hep kenarda 22 haroşa yapılacak. Öncelikle kenardaki 22 ilmek haroşamı öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 haroşamı ördüm hanımlar. Şimdi yaprağımıza başlayacağız. Yapraklarımız arasında birer ilmek ters var. 22 ilmeğimden sonra hemen yaprağımdan önceki bir ilmek tersimi örüyorum. Bir ilmek ters ördüm. Şimdi ilk yaprağımı yapıyorum. İlk yaprağımı. Bir düz örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Artırma yaptım. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek düzden sonra bir tane artırma yaptım. Bir ilmek daha düz ördüm. İlk yaprağımızı yaptık hanımlar. Bir düz ördük, artırdık. Bir düz ördük, artırdık. Bir ilmek düz ördük. Yaprak arasında bir ilmek tersim var. Tersimi örüyorum. Şimdi ikinci yaprağımı yapacağım. Bir ilmek düz örüyorum, artırıyorum. Bir ilmek düz ördüm, artırdım. Bir ilmek daha düz örüyorum. İkinci yaprağımı da yaptım. Yaprak arasında bir ilmek tersim var. Tersimi örüyorum. Şimdi üçüncü yaprağımı yapacağım. Bir düz örüyorum, artırdım. Bir düz ördüm, artırdım. Bir ilmek daha düz örüyorum. Yaprak arasında bir tane
tersim var. Tersimi de ördüm. Şimdi bir diğer yaprağımı yapacağım. Bir ilmek düz ördüm, artırdım. Bir ilmek daha düz ördüm, yeniden artırdım. Bir tane daha düz örüyorum. Arada bir ilmek tersim var. Şimdi hanımlar sonuncu yaprağımızı yapacağız. Yani 5. yaprağımızı. Bir düz örüyorum, artırdım. Yeniden bir ilmek düz ördüm, artırdım. Bir ilmek daha düz ördüm. Ardından hemen yaprağımın yanındaki bir ilmek tersimi örüyorum. Şimdi hanımlar 22 ilmeğim kaldı. Kalan 22 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Devam ediyorum. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Gördüğünüz gibi burada da 22 haroşamız kaldı. Şimdi geri dönüyoruz, arka yüzdeyiz. Yaprak modelini ön yüzde kuruyoruz hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Yine kenardaki 22 ilmek haroşamız haroşa olarak örülecek. Yaprak desenimiz, yaprak modelimiz bitene kadar 22 ilmek haroşamız haroşa olarak örülecek. Öncelikle kenardaki ilk 22 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde kenardaki 22 ilmeğimi ördüm. Hemen hanımlar bakın, yaprağımızın yanına ön yüzde ters örmüştük. Arka yüzde düz olarak görünüyor. Bu düz ilmeği düz örüyoruz. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Yaprak yaptığımız aradaki ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bakın, ajurlu ilmeğimizi hepsini böyle ters olarak örüyoruz. Gördüğünüz gibi. 5 ilmek ters ördüm. Aralarda bir ilmek düz örüyorum. 5 tane yaprak yaptığım ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bu yaprak yaptığımız 5 ilmeğimiz ters olarak örüyoruz. İlmek sayılarımız hanımlar yapraklarımızı yaptıkça artacak. Bir düz örüyorum. Aradaki 5 tane yaprak yaptığım ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. 5 tane yapraklı olan ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. Hemen yanında bir ilmek düzüm var. Gördüğünüz gibi düz olarak ördüm. Kalan 22 ilmeğim de yine haroşa olarak örülüyor. Yaprak modelini hanımlar sadece ön yüzde kuruyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Yapraklı olan ilmeklerimiz arka yüzde ters örülüyor. Sıra sonuna geldik. Şimdi hanımlar ön yüzdeyim. Yaprağımızın ikinci sırasını yapacağız. Yaprağımız toplamda 4 ajurdan oluşuyor. İlkini yaptık hanımlar. Bakın, ilk ajurlarımızı yaptık. Toplam 4 ajurdan oluşacak. Yine kenardaki 22 adet ilmeğimi haroşa örüyorum. Kenarlarımız 22 haroşa olacak şekilde örülecek. Bakın, haroşalarımı ördüm. Hemen burada yaprağımın yanında hanımlar bakın bir ilmek tersim var. Bir tersimi yine ters örüyorum. Şimdi yaprağımı yapacağım. Tam ortada hanımlar bakın 2 tane ajurumuz var. Bir de ortada düz ilmek var. Bu düz ilmeğimiz burada yaprağımızın tam orta direği oluyor. Bu direğimizin sağına ve soluna ajur yapacağız devamlı olarak. Bir ilmek ters ördükten sonra şimdi 2 ilmek düz öreceğim. Bakın ortadaki direğime geldim. İpimi şişime doluyorum. Artırmamı yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bakın, direğimi ördüm. Direğimden sonra tekrar artırmamı yaptım. Hemen yanına bu defa 2 ilmek düz örüyorum. Bu defa yapraklı olan ilmek sayımız 7 oldu. Bir önceki sırada 5'ti. Bu sıramızda 7 oldu. Aradaki bir tersimi yine ön yüzde ters örüyorum. İkinci yaprağımı yapacağım. 2 ilmek düz ördüm hanımlar. Bakın ortadaki direğime geldim. Artırma yapıyorum. Yani ajurumu yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar ajurumu yapıyorum. Yanına 2 ilmek düz örüyorum. Aradaki bir ters ilmeğimi ters ördüm. Şimdi diğer yaprağımı yapacağım. 2 ilmek düz örüyorum. Bakın, ajurlu ilmeğimi de ördüm. İpimi şişime bir kere doladım. Ortadaki direğimi düz ördüm. Hemen ardından yine ipimi şişime bir kere doladım. 2 ilmek düz örüyorum. Arada yine bir ilmek tersim var. Bir diğer yaprağımı yapacağım. 4. yaprağımı. 2 ilmek düz örüyorum. Ajurumu yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar ajurumu yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum.
Arada bir tane tersim var, ters ördüm. Tekrardan 2 tane düz örüyorum. Sonuncu yaprağımı yapıyorum hanımlar. Ajurumu yaptım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar ajurumu yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Yanındaki 1 ilmek tersimi yine ters ördüm. Şimdi kenardaki 22 ilmeğimiz hanımlar yine haroşa olarak örülecek. Ön yüzü bu şekilde tamamlayacağız. Arka yüze dönünce hanımlar yine kenardaki 22 ilmek haroşamızı arka yüzde örelim. Bu orta bölümleri de yine birlikte yapmaya devam edelim. Evet hanımlar, ön yüzde 22 haroşamı ördükten sonra arka yüze geçtim. Arka yüzde de yine ilk 22 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Geldik yine yapraklı bölüme. Yaprağımızın yanında bakın 1 ilmek düzümüz var. Ön yüze ters düşüyor hanımlar bu şekilde. Yaprağımız için 7 ilmeğimizi ters örüyoruz. Şu 4. ilmeğim 5, 6, 7. Arada 1 ilmek düzümüz var. İkinci yaprağım için 7 ilmek ters öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arada 1 ilmek düzüm var. Üçüncü yaprağıma geçtim. Yine 7 ilmek yaprağım için ters örüyorum. Şu 7. ilmeğim. Yanında 1 ilmek düz. Tekrar yaprağıma geçtim. 7 ilmek ters örüyorum. 6, 7. Yanına 1 ilmek düz. Son yaprağımı yapıyorum. 7 ilmek tersimi örüyorum. Hemen yanında bakın 1 ilmek düzümüz var. Düz olarak örüyorum. Şimdi hanımlar buradaki 22 haroşamıza geçtik. Sıra sonuna kadar 22 haroşamızı haroşa olarak örelim. Ön yüzde de hanımlar yine ilk 22 haroşa ilmeğimizi örelim. Yapraklı bölüme kadar gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde haroşa ilmekleri ördüm. Tekrar ön yüzde ilk 22 haroşa ilmeğimi ördüm. Yeniden ön yüze geldim. Yaprağımızda bu sıramızda da artık 3. ajurumuzu yapacağız. 22 haroşamdan sonra yaprağımın yanındaki bir tersimi ters örüyorum. Bu defa hanımlar bakın orta direğimiz belli. Ortadaki bu direğimize kadar olan 3 ilmeğimi düz öreceğim. 1, 2, 3. Bakın direğe kadar geldim. 1 ilmek artırdım. 1 ilmek düz örüyorum. Tekrar 1 ilmek artırdım. Yanına 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Bu defa yapraklı olan ilmek sayımız 9 oldu. Aradaki bir tersimi ters örüyorum. İkinci yaprağımı yapacağım. Yine orta direğime kadar olan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Artırdım. Orta direk ilmeğimi de yine düz ördüm. Bir tane daha artırıyorum. Hemen solundaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. İkinci yaprağımızı da yaptık. Arada bir tersim var. Üçüncü yaprağıma geldim. İlk 3 ilmeğimi düz örüyorum yine. Bakın ve artırmamı yaptım. Orta direk ilmeğimi düz ördüm. Direkten sonra bir tane daha artırma yaptım. Yanına 3 ilmek düz örüyorum. Arada bir tane ters ilmeğim var. Ters ördüm. Şimdi 4. yaprağımı yapacağım. Yine ilk 3 ilmeğimi düz örüyorum. Artırma yaptım. Ortadaki direk ilmeğimi düz ördüm. Tekrar artırma yaptım. 3 ilmek daha düz örüyorum. 1 ilmek tersimi ters ördüm yaprak arasındaki. Şimdi 3 ilmek düz öreceğim. Artırıyorum. Aradaki direğimi düz ördüm. Tekrardan bir tane daha artırdım. Yanına 3 ilmek daha düz örüyorum. Hemen yaprağımın yanındaki bir tersimi ters ördüm. Tekrar haroşalı bölüme geldik. Şimdi hanımlar sıra sonuna kadar 22 haroşamızı öreceğiz. Arka yüzde de yine kenardaki 22 ilmek haroşamızı öreceğiz bu şekilde. Ardından yine ilmeklerimizi yapraklı bölümde gördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın aralarda bir ilmek düz. Yapraklarımız için 9 ilmek tersimiz var. Yaprakları da bu şekilde 9 ters bir düz olacak şekilde öreceğiz. Arka yüzde de hanımlar sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Gelelim ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, patiğimizde arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Bakın şeklimiz ortaya çıkmaya başladı. Artık yaprağımızın 4. ve sonuncu ajurunu yapacağız bu sıramızda. Yine öncelikle kenardaki 22 haroşamı öreceğim. Yaprağımın 4. ajuruna başlayacağım. Bu şekilde devam ediyorum. Haroşalarımı ördükten sonra yapraklarımızı yapacağız. Sonra da yapraklar kapanmaya başlayacak artık. Bu sıramızda hanımlar son kez böyle artırma yapacağız. Artırmalarımızın da son sırası olacak bu. Bakın 22 haroşamı ördüm. Hemen yaprağımın yanında bir ilmek tersim var. Bunu yine ters örüyorum. Yaprağıma geldim yine. Öncelikle direğime kadar olan 4 ilmeğim var. 4 ilmek düz öreceğim. Bu şekilde.
Artırmamı yaptım. Bir ilmek direğimi örüyorum. Tekrar artırma yaptım. Solundaki 4 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Şimdi de hanımlar yaprağımız için 11 adet ilmeğimiz oldu. 11 ilmek. Aralardaki tersimi ters örüyorum. İkinci yaprağım için yine direğime kadar olan 4 ilmeğimi düz örüyorum. Artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. 4 ilmek daha düz örüyorum. Yaprak arasında yine bir ilmek tersimiz var. Ters örüyorum. Üçüncü yaprağımı yapacağım. Yine 4 ilmek düz örüyorum. Artırmamı yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. 4 ilmek daha düz örüyorum. Yaprak arasında bir ilmek tersim var. Ters ördüm. Dördüncü yaprağımı yapacağım. Yine 4 ilmek düz örüyorum. Artırdım. Direğimi düz ördüm. Bir daha artırdım. 4 ilmek daha düz örüyorum. Hemen yanında bir ilmek tersim var. 5. ve sonuncu yaprağıma geldim. Yine burada da 4 ilmek düz örüyorum. Artırmamı yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. 4 ilmek düz örüyorum. Yaprağımdan sonra bir ilmek tersim var. Ters ördüm. Bu şekilde artık 4. ajurumuzu da yaptık hanımlar. Artırma işlemi de bu şekilde bitti. Şişimizde böylece toplam 105 adet ilmeğimiz oldu. Artırma yapmayacağız artık. Şimdi kenardaki hanımlar 22 ilmeğimizi sıra sonuna kadar haroşa olarak öreceğiz. Arka yüzde de yine kenardaki ilk 22 ilmeği haroşa ördükten sonra yine yaprak aralarında bakın birer ilmek düz var ve yapraklarımız içinde 11 ilmek ters. Bir düz 11 ters olacak şekilde yapraklarımızı öreceğiz. Ve sıra sonundaki son 22 ilmeği de yine haroşa öreceğiz. Bu şekilde hanımlar arka yüzde de ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimi arka yüzde ördüm, tamamladım, geldim. Şimdi patiğimiz yapacağımız işlem şu: artık yapraklarımız bu şekilde kapanmaya başlayacak hanımlar. Böyle artırmaları yaptık, kapanmalara başlayacak yapraklarımız. Yine kenarlarda hanımlar 22'şer ilmek haroşamıza yine bu aşamada da devam edeceğiz. Öncelikle yine kenardaki 22 haroşamı öreceğim. Sonra yapraklarımızı kapatmaya başlayacağız. Bakın 22 haroşamı ördüm. Bu aşamada hanımlar burada bir tane tersim vardı. Bir tersimi yine ters olarak örüyorum. Burada yapacağımız işlem şu hanımlar. İpimi şişime bir kere doluyorum. Bakın bir kere doluyorum. İpimi şişime. Yaprağımın şu ilk 2 düz ilmeği bunun ikisini birlikte keserek örüyorum. İpimi şişime doladım. Yaprağımın ilk 2 düz ilmeğini birlikte sola doğru kesim yaparak ördüm. Şimdi bu ilk yaprağımın son 2 ilmeği kalana kadar yine ilmeklerimi öreceğim. Yani ilk 7 ilmek öreceğim. Kesimimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ördüm. Yaprağımızı sağdan ve soldan keseceğiz. Bakın yaprağımın son 2 düz ilmeği kaldı burada. Burada sola doğru kesim yapmıştık. Burada da sağa doğru kesim yapacağız. Bu şekilde içeriden girerek, bakın ikinci ilmeğin içinden girerek sağa doğru kesim yapılabilir. Fakat ben öyle zorlandığım için şu ikinci ilmeğimi alıyorum hanımlar. İlk ilmeğimin üzerine bıraktım. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bakın burada da yine kesimimi yaptım. İpimi şişime bir kere doladım. Kesim yaptıktan sonra doluyoruz. Hemen aradaki bir tersimi ters ördüm. Şimdi ikinci yaprağımı yapacağım. Tekrardan kesimden önce ve sonra ajur yapmayı unutmuyoruz hanımlar. Buralardaki ajurlarımızı yapıyoruz. Tekrardan ikinci yaprağımı yapacağım. İpimi şişime doluyorum. Bakın öndeki 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Yani sola doğru kesim yaptım. Şimdi 7 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaprağımın sol kenarından da kesim yapacağım. Buradaki 2 ilmeğimi de, bakın son 2 düz ilmeğim kaldı ikinci yaprağımda. İlmeklerin yerlerini değiştirip sağa doğru kesimimi yapıyorum. Tekrar ipimi şişime doladım kesim yaptıktan sonra. Aradaki bir ters ilmeğimi ters ördüm. Üçüncü yaprağıma geldim. Burada da yine ipimi şişime bir kere doluyorum. Yaprağımın ilk 2 ilmeğini birlikte keserek örüyorum. Arada 7 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaprağımın son 2 düz ilmeğini de alıyorum. Yine sağa doğru kesim yapıyorum hanımlar. İkinci ilmeği ilkinin önüne getirdim. İkisini keserek örüyorum. Tekrar artırmamı yaptım.
Aradaki bir tersimi ters örüyorum. Geldik 3. 4. yaprağımıza. Şimdi artırmamı yapıyorum. İlk 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Arada 7 ilmek düzüm var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaprağımın son 2 düz ilmeğini de hanımlar sağa doğru kesim yapacağım. İkisini birlikte keserek örüyorum. Tekrar artırmamı yaptım. Kesimden önce ve sonra artırmamızı yapıyoruz. Aralardaki ters ilmekleri ters örüyoruz. 5. ve sonuncu yaprağımı yapacağım. Artırıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Arada 7 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalan 2 ilmeğimi de yine alıp ikinci ilmeğimi ilk ilmeğimin üzerine bırakıyorum. İkisini keserek örüyorum. Tekrar artırmamı yaptım. Buradaki bir ters ilmeğimi ters örüyorum. Kalan 22 ilmeğimizi hanımlar yine haroşa olarak öreceğiz. Ön yüzdeyiz şu anda. Sıra sonuna kadar haroşa olarak örelim. Arka yüzde de yine bu 22 haroşa ilmeğimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi arka yüzdeyiz ve kenardaki ilk 22 haroşa ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Burada hanımlar bakın arada bir düz ilmeğim var yaprağımdan önce arka yüzde. Bunu düz olarak örüyorum. Arka yüzde hanımlar bu defa ajurlu ilmekleri de düz örüyoruz. Sadece yapraklı olan ilmeklerimizi ters örüyoruz. 9 adet ilmeğimi ters öreceğim. Bakın 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ajur yaptığım ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki bir düz ilmeğimi yine düz. Bakın diğer ajur ilmeğimi de düz ördüm. Arka yüzde düz örünce ön yüze ters örgü düşüyor. Bakın buralardaki ters örgülerimiz oluşuyor. Devam ediyorum yine. Yaprağımız için 9 ilmeğimiz var. 9 ilmeğimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Bakın ajurlu ilmeğime kadar ters ördüm. Ajurlu olan ilmeğimle birlikte toplam araya 3 ilmek düz ördüm. Böyle. Tekrar diğer yaprağıma geçtim. 9 ilmek ters öreceğim. Şu 9. ilmeğim. Ajurlu ilmeklerimi falan bunlara da tamamen düz örüyorum arka yüzde. Tekrar yaprağımın 9 ilmeğini arka yüzde ters örüyorum. Ajurlu ilmeğimle birlikte bu direk ilmeklerimiz, bakın aradaki düz ilmeklerimizi yine düz örüyoruz. Araya 3 ilmek düz olacak. Yeniden yaprağımın 9 ilmeğini arka yüzde ters örüyorum. Bakın yaprağımın yanında bir ilmek düzüm, ajurum var. Bunu düz ördüm. Bir ilmek daha düzüm var. Bakın alttan hizadan belli zaten. Bunu da düz ördüm. Kalan 22 ilmeği de hanımlar arka yüzde haroşa olarak öreceğiz. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Ön yüze geçince yine ilk 22 ilmeğimizi hanımlar haroşa olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, ön yüzdeyim ve kenardaki ilk 22 haroşa ilmeğimi ördüm. Yapraklarımız kapanmaya başlayacak. Yapraklarımız kapanırken de aralardaki bakın ters ilmek sayıları artacak bu şekilde. Şimdi 22 haroşamdan sonra hanımlar hemen bakın burada 2 ilmek tersim var. Bakın 1, 2. 2 tersimi yine ters örüyorum. Bakın yapraklı bölüme yine geldim. Yine kesimlerimize devam edeceğiz. Kesimlerimizden önce ve sonra yine ajurumuzu yapacağız. Bakın ipimi şişime bir kere doluyorum. Yaprağımın ilk 2 ilmeğini keserek ördüm. Bu şekilde. Şimdi yaprağımdaki son 2 düz ilmeğime kadar 5 ilmeğimi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Burada son 2 düz ilmeğim kaldı. Yine burada hanımlar sağa doğru kesim yapıyorum. Bakın ikinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bıraktım. İkisini birlikte keserek örüyorum ve ajurumu yapıyorum. Yani ipimi şişime doladım. Arada 3 ilmek tersim var. 3 tersimi ters örüyorum. Bir diğer yaprağıma geçtim. Burada da hanımlar yine ajurumu yapıyorum. İlk 2 ilmeğimi sola doğru kesim yapıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Yanına 5 ilmek düz öreceğim. 2, 3, 4, 5. Bakın burada 2 ilmeğim kaldı. Bunu da sağa doğru kesim yapıyorum. İkisini keserek örüyorum ve ipimi şişime doluyorum. Ajurumu yaptım. Aradaki 3 ters ilmeğimi yine ters örüyorum. Ajurlarımızı hanımlar arka yüzde yine düz olarak öreceğiz. Ön yüze ters düşecek. Tekrardan diğer yaprağıma geldim. Ajurumu yaptım. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Şimdi 5 ilmek daha öreceğim. Buradaki 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapıyorum. Bakın ikinciyi ilkin önüne bıraktım.
İkisini keserek örüyorum ve hemen ajurumu yapmayı unutmuyorum. Aradaki 3 ters ilmeğimi ters örüyorum. Devam ediyoruz. Bir diğer yaprağımızı yapacağız. Artırmamı yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. 5 tane ilmeğimi düz öreceğim. 2, 3, 4, 5. Yaprağımın sonunda kalan bu 2 düz ilmeğimi de sağa doğru kesim yapıyorum. İkinciyi ilkinin üzerine bıraktım. İkisini keserek örüyorum ve hemen ajurumu yaptım. Arada 3 ilmek tersim var. Sonuncu yaprağımı yapacağım hanımlar. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Arada 5 ilmek var. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen buradaki ilmek daha düz vardı. İkinci ilmeğimi ilkinin üzerine bıraktım. İkisini keserek örüyorum. Tekrar artırmamı yapıyorum kesimden sonra. Hemen hanımlar burada da yaprağımdan sonra 2 tane ters ilmeğim var. Ters ördüm. Kalan son 22 ilmeğimi de sıra sonuna kadar aynı şekilde haroşa olarak öreceğiz. Hanımlar sıra sonuna kadar haroşamızı örelim. Arka yüzde de yine ilk 22 ilmeğimizi haroşa olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, şimdi arka yüzdeyiz ve kenardaki ilk 22 haroşa ilmeğimi yine haroşa olarak ördüm. Haroşalarımdan sonra bakın burada bir ilmek düzüm var. Hemen yanında bir tane daha düzüm var. Ajurlu olan ilmeğimi de yine düz örüyorum hanımlar. Ön yüze ters örgü düşüyor. Yaprağımız için bu defa 7 ilmeğimiz var. 7 ilmek ters örüyoruz. Şu 6, şu da 7. ilmeğim. Ajurlarımızı arka yüzde düz örüyoruz. Aradaki 3 ilmeğimi de düz ördüm. Bir diğer ajurumu da yine düz ördüm. Şimdi yaprak bölümüne geldik. Yaprağımın 7 ilmeği var. 7 ilmeği arka yüzde ters olarak örüyorum. Yeniden ajur olan ilmeğimi düz örüyorum. Arada 3 düzüm var. Tekrardan bir diğer ajurumu da yine düz ördüm. Arada hanımlar bu şekilde 5 tane düz örmüş oluyoruz. Yaprağımız için 7 ilmek ters. Şu 6, şu da 7. Tekrar 5 ilmek düz öreceğim. Şu 5. ilmeğim. Yaprağım için 7 ilmek ters örüyorum. Yeniden 5 ilmek düz örüyorum. 7 ilmek ters örüyorum. Hemen sonuncu yaprağımızı yapmıştık. Yaprağımın yanında hanımlar ajurumu düz ördüm. Ajurumun yanında bakın 2 ilmek daha düz var. Bunları da düz örüyorum. Bakın son 22 ilmeğime geldim haroşalarıma. Bunları yine hanımlar sıra sonuna kadar haroşa olarak örelim. Tekrar ön yüze döndüğümüzde de ilk 22 ilmeğimizi haroşa olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, şimdi ön yüzdeyim ve ilk 22 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Yapraklarımıza yine devam ediyoruz. 22 haroşamdan sonra hanımlar bakın burada 3 ilmek tersim var. 3 ilmek ters öreceğim. 1, 2, 3. Bakın yaprağıma kadar geldim. Tekrar yapraklarımız kapanmaya devam ediyor. Yine ajurumu yapıyorum. Yani ipimi şişime doladım. Öndeki yaprağımın ilk 2 ilmeğini kesiyorum. Bu defa arada 3 ilmek düzüm var. 3 ilmek örüyorum. Bakın yaprağımda sondaki düz ilmeğim kaldı. Bunu da sağa doğru kesim yapacağım. İkisini keserek ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Bu defa arada 5 ilmek tersimiz oldu hanımlar. Artırma yaptıktan sonra yaprak arasında 5 ilmek tersimi örüyorum. İkinci yaprağıma geldim. Tekrar burada da artırmamı yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Araya 3 ilmek düz öreceğim. Ve hemen burada 2 tane düz ilmeğim var. Bu 2 düz ilmeğimi de sağa doğru kesim yapıyorum. Kesim yaptıktan sonra hemen ajurumu yaptım. Arada 5 ilmek tersim var. Şu 5. ilmeğim. 3. yaprağımı yapacağım hanımlar. Artırmamı yapıyorum. İlk 2 ilmeği keserek ördüm. Arada 3 ilmek var. 1, 2, 3. Bakın yaprağımda 2 ilmeğim kaldı. Bunu da sağa doğru kesim yapacağım. Tekrar artırmamı yapıyorum. 5 ilmeğimi ters örüyorum. 4. yaprağıma geldim. Artırmamı yaptım. Bu 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Arada 3 ilmeğim var. Yeniden buradaki 2 ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. Bu şekilde tekrar artırmamı yaptım.
Arada 5 tane ilmeğim var. 5 ilmeğimi ters örüyorum. 5. ve sonuncu yaprağıma geldim. Yeniden artırma yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Hemen buradaki yine ilk 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesimimi yapıyorum. Tekrar artırmamı yaptım. Yanında 3 ilmek tersim var hanımlar. 1, 2, 3. Bakın burada son 22 ilmeğimiz kaldı. Kalan 22 ilmeğimizi yine sıra sonuna kadar haroşa olarak örelim. Arka yüzde de hanımlar yine ilk 22 ilmeğimizi haroşa olarak örelim. Gelelim. Evet hanımlar, şimdi arka yüzdeyim ve ilk 22 haroşa ilmeğimi ördüm. Yine arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Hemen burada 3 ilmek düzüm var. Düz örüyorum. Ajurlu ilmeğimi de arka yüzde yine düz ördüm. Bu defa hanımlar yaprağımız için 5 ilmeğimizi ters örüyoruz. 5 ters. Şu 4, şu da 5. ters ilmeğim. Bu defa arada 7 tane düz ilmeğimiz olacak hanımlar. Ajurlu ilmeklerle birlikte 7 ilmek düz örüyoruz. Şu 3. 4, 5, 6, 7. Yaprağımız için 5 ilmek ters örüyorum. Yaprak aralarında 7'şer ilmek düzüm var. 3, 4, 5, 6. Ajurlu ilmeğimi de düz ördüm 7. Tekrar 5 ilmek ters örüyorum. 7 ilmek düz. Beş ilmek ters örüyorum yeniden yaprağım için. 3, 4, 5. 7 ilmek düz öreceğim. Yaprak arasında 7 ilmek düz örüyorum. Ön yüze ters örgü düşüyor hanımlar buralar. Ajurlu ilmeğimi de yine düz ördüm. Yaprağım için 5 ilmek ters örüyorum. 4 ve 5. Bakın buradaki ajurlu ilmeğimi de düz ördüm. Hemen yanında 3 ilmek daha düzümüz var. Yeri belli zaten. Bu 3 düz ilmeği de yine düz örüyoruz. Kalan 22 ilmeğimizi de hanımlar sıra sonuna kadar haroşa olarak örelim. Ön yüze geçtiğimiz anda da tekrardan ilk 22 ilmeğimizi haroşa olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, ön yüzdeyim ve ilk 22 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Yapraklarımıza da devam ediyoruz. 22 ilmek düz ördükten sonra hemen buraya baktığımız anda 4 ilmek tersim var yapraklı yere kadar. 4 tersimi yine ters öreceğim. Şu 3, şu da 4. tersim. Kesimlerimize yine devam ediyoruz. Artırmamı yapıyorum. Yaprağımın ilk 2 ilmeğini keserek ördüm. Bu defa arada 1 ilmeğimiz var hanımlar. 1 ilmek düz örüyorum. Hemen ardından buradaki 2 ilmeğimi de alıp ikisini birlikte sağa doğru kesim yaparak örüyorum. Hemen artırma yapmayı unutmuyorum. Bu defa hanımlar arada 7 ilmek tersimiz var. 7 ilmek ters örüyorum. Şu 7. ilmeğim. İkinci yaprağımı yapacağım. Artırmamı yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek ördüm. Arada 1 ilmek var. Hemen diğer 2 ilmeğimi de sağa doğru kesim yapıyorum. İkisini birlikte sağa doğru kestim. Artırmamı yapıyorum yine. Ajurumu yaptım. Arada 7 tane ters ilmeğim var. 7 tersimi ters örüyorum. 3. yaprağıma geldim hanımlar. Tekrar artırma yaptım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Arada 1 ilmek düzüm var. Tekrar buradaki 2 ilmeğimi alıyorum. İkisini birlikte sağa doğru kesim yapıyorum ve kesimden hemen sonra ipimi şişime doladım. Yani ajurumu yaptım. Arada yine 7 ilmek tersim var. 7 tersimi ters örüyorum. 4. yaprağımı yapacağım. Artırmamı yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Arada 1 ilmek düzüm var. Yeniden buradaki 2 ilmeği alıyorum. Bunu da sağa doğru kesim yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar artırmamı yaptım. Arada 7 ilmek tersim var. Sonuncu yaprağıma geldim hanımlar. Yine artırmamı yapıyorum. Öndeki 2 ilmeği kestim. Sola doğru kesim yaptım. Arada 1 ilmek düz örüyorum. Hemen buradaki 2 ilmeğimi de aldım. İkinciyi ilkinin üzerine getiriyorum. Sağa doğru kesimimi yapıyorum. Artırmamı yaptım. Hemen yanından hanımlar bakın burada 4 tane tersim var. 4 tersimi ters örüyorum. Kalan 22 haroşa ilmeğimi de yine sıra sonuna kadar haroşa olarak öreceğim. Şimdi hanımlar sıra sonuna kadar haroşalarımızı örelim. Arka yüzde de yine ilk 22 ilmeğimizi haroşa olarak örelim ve gelelim.
Evet hanımlar, arka yüzdeyim ve ilk 22 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. 22 haroşamdan sonra burada 4 ilmek düzü var. Düz örüyorum. Ajurlu olan ilmeğimi de yine düz ördüm. Yaprak olan 3 ilmeğimi ters öreceğim hanımlar. Ajurlu ilmeklerimizle birlikte bu defa arada 9 ilmek düzümüz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 tane yaprak olan ilmeğimi ters öreceğim. 9 ilmek düz öreceğim. İlmeklerimi yaklaştırayım. 9 ilmeğimi düz örüyorum şimdi de. 9 düz 3 ters olacak şekilde arka yüzde ilmeklerimizi öreceğiz. Ön yüzde son kez kesimimizi yapacağız. Yaprak olan 3 ilmeğimi ters örüyorum. Aradaki 9 ilmeğimi düz örüyorum. İlmekleri gördüğümüz gibi bu şekilde örüyoruz. Yaprak olan 3 ilmeğimi ters örüyorum. Araya 9 ilmek düz. Yaprak olan 3 ilmeğimi ters örüyorum. Hemen yanında hanımlar ajur olan ilmeğimi de düz ördüm. Yanında toplam 4 tane daha düzüm var. Kalan 22 ilmeğimizi de yine haroşa olarak örelim hanımlar. Ön yüzde tekrardan ilk 22 ilmeğimizi haroşa olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimizin ön yüzüne geldim. Kenardaki ilk 22 haroşa ilmeğimi de ördüm. Son kez kesimlerimizi yapacağız. Bu aşamada hanımlar ilk buradaki bakın yaprağıma kadar olan 5 ilmeğimi ters öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Burada yapacağımız işlem şu: tekrar artırma yapıyorum. Bu defa ortada 3 ilmeğim kaldı. Üçünü birlikte keserek örüyorum. Tekrardan bir ilmek daha artırıyorum. Aralardaki ilmekler ters örülecek. Aradaki 9 ilmeğimi ters olarak ördüm. İkinci yaprağımı yapacağım. Artırmamı yapıyorum. Ortadaki bu 3 tane ilmeğimi üçünü keserek örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Artırmamı yaptım. 9 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar artırmamı yapıyorum. Yaprağımın 3 tane düz ilmeği vardı. Bunun üçünü birlikte keserek örüyorum. Tekrar artırmamı yaptım. Aradaki 9 ilmeğimi ters örüyorum. Yaprağımızın son sırasıydı hanımlar bu. Tekrardan 4. yaprağımı yapacağım. Artırmamı yaptım. Yaprağımdaki 3 ilmeğimin üçünü keserek örüyorum. Tekrar artırmamı yapıyorum. Aradaki 9 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonuncu yaprağımı yapacağım. Artırmamı yapıyorum. 3 ilmeğimin üçünü birlikte keserek örüyorum. Artırmamı yaptım yeniden. Hemen yanındaki 5 ilmeğimi ters örüyorum. Haroşalarıma geldim. Kenardaki 22 ilmek haroşamı yine haroşa olarak örüyorum hanımlar. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde haroşalarımızı örelim. Arka yüzde de hanımlar ilmeklerimizi, ilk 22 ilmeğimizi haroşa olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzdeyim ve ilk 22 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Yeniden yapraklı bölüme geldim. Bu aşamada hanımlar sadece yaprağımızın ortasındaki kesim yaptığımız ilmekleri ters öreceğiz. Diğer ilmekleri düz öreceğiz. Şimdi bakın, buradaki ajur olan ilmeğime kadar düz olarak öreceğim. Kenardan 2 oldu. 3, 4, 5 ve ajurumu da düz ördüm 6. Sadece kesim yaptığım bu yaprağımın tek ilmeğini ters örüyorum. Arada 11 tane düz ilmeğim oluyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yaprağımın bir ilmeğini ters örüyorum. Yeniden 11 ilmek düz öreceğim. Bir ilmek ters. Bu şekilde hanımlar yaprak modelimizi tamamlamış olacağız. Ajurlu ilmeğimi de düz ördüm. Yaprağımın tek ilmeğini ters örüyorum. Yeniden 11 ilmek düz örüyorum. Ajur olan ilmeğimi de düz ördüm. Yaprak olan ilmeğimi ters örüyorum. Tekrardan 11 ilmek
düz öreceğim. Bakın ajurumu da düz ördüm. Yaprak olan ilmeğimi ters örüyorum. Ama burada bakın ajurumu da yine düz ördüm. Yanında 5 ilmek daha düzümüz var. Ve kalan 22 ilmeğimiz haroşa olacak şekilde sıra sonuna kadar örülüyor. Yaprak modelimizi hanımlar bu şekilde bitirmiş olduk. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Bakın şeklimiz bu hanımlar. Göstermek istiyorum. Bakın modelimiz, şeklimiz böyle. Bu şekilde. Yaprak modelimizi dediğim gibi tamamladım. Şimdi hanımlar tabanımızı yapacağız. Fakat öncesinde bir diş haroşa örmemiz gerekiyor. Şöyle ki ilmeklerimizin hanımlar tamamını düz yani haroşa olarak öreceğiz. Yaprak yok, kesim yok, ajur yok, hiçbir şey yok. İlmeklerimizi ön yüzde sıra sonuna kadar haroşa olarak öreceğiz. Yani düz olarak. Arka yüzü de tekrardan düz olarak örelim. Ön yüze gelelim. Yani ön yüzde yapraklarımızdan sonra bir diş haroşa oluşması gerekiyor. Bu şekilde bir diş haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar, bir diş haroşa olacak şekilde ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi tabanımıza başlayacağız. Tabanımızı hanımlar burun kısmından 7 ilmek olarak başlayacağız. 15 ilmek olana kadar artıracağız ve tabanımız 15 ilmek olarak örülecek. Şişimizde 105 ilmeğimiz vardı. 7 ilmek burun kısmına, orta kısmına ayırdığımız anda geriye 98 ilmek kalıyor. 98 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca yan taraflara 49'ar ilmek düşüyor. Şimdi hanımlar bu kenardaki ilk 49 ilmeğimi yine normal düz olarak yani haroşa olarak öreceğim. 49 ilmeğimi. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Evet. 49 ilmeğimi ördüm. Şimdi burun kısmı için bir 7 ilmek daha öreceğim. 7 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ördüm. Saydığımız anda hanımlar bu sol tarafta da şu anda 49 ilmeğimiz kalıyor. 7 ilmeğimizi ördükten sonra geri dönüyorum. Bu aşamada hanımlar ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Bakın ilkini örmedim. Buradaki 7 ilmeğimi öreceğim şimdi. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Burun için ayırdım 7 ilmeğimi ördüm. Tekrar geri dönüyorum. 7 ilmek üzerinden hanımlar bakın buraya bir diş haroşa oluştu. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alacağım. Artık yanlardan ilmekleri alarak aradaki bu 7 ilmeğimizi artıracağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. ilmeğimi ördüm. Şimdiden hanımlar bu iki ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Bu kesim yaptığım ilmeğimi de yine orta kısma ekliyorum. Ortada 8 ilmeğimiz oluyor. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. Ortada 8 ilmeğim oldu. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ortadaki 8 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Bakın burada 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi ördüm. Tekrar şişimden 2 ilmeği keserek yine orta kısma ekliyorum. Bu defa şişimizde 9 ilmeğimiz oldu. Kesimden sonra yeniden geri döndüm. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinciyi ördüm. Üçüncü ilmeğim 4, 5, 6, 7, 8, 9. ilmeğimi ördüm. Şişimden yine 2 ilmeğimi keserek orta kısma ekliyorum. Ortada bu defa baktığımız anda 4, 8, 10 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Bu 10 ilmeğimi öreceğim öncelikle. İpim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek ördüm. Ardından şişimden 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Burada 1 ilmeğim oldu. Bunu da orta kısma ekledim. 11 ilmeğimiz oldu.
15 olana kadar geri yapacağız hanımlar. Bu işlemi tekrar edeceğiz. Bakın bu bölüm. Yeniden ipim karşıda. Orta kısımdaki 11 ilmeğimi öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmeğimi ördüm. İkili ilmeğimi keserek hanımlar örüyorum. Bu defa orta kısmı 12 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. İpim yine karşıda. Orta kısımdaki 12 ilmeğimi öreceğim. 2 ilmeğim oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şişimden ikili ilmeğimi keserek orta kısma ekliyorum. Bu defa orta kısımda hanımlar 13 ilmeğimiz oldu. 15 olana kadar devam edeceğiz. Tekrar ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve şişimden 2 adet ilmeğimi keserek orta kısma ekliyorum. 14 ilmek oldu. Şimdi tekrardan geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve hemen buradan 2 ilmeğin ikisini keserek orta kısma ekledim. Orta kısımda hanımlar böylece 15 ilmeğimiz oldu. Bakın. Orta kısım zaten belli. Sağında ve solunda ayrık bir görüntü var burada. Artık 15 ilmek üzerinden devam ettireceğiz. Artık bundan sonrası için yapacağımız işlem şu. Yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve ipimiz karşıda. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmeğimi 13. 14 ve 14 ilmeğimi ördüm. Tabanımız 15 ilmek üzerine yapacaktık. 15. ilmeğimi örerken hanımlar şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek öreceğim. Bu şekilde. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Artık 15 ilmek üzerinden tabanımız böyle örülecek. Şimdi ipim yine karşıda. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmeğimi ördüm. Tabanımdaki 15. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Her defasında saymaya da gerek yok hanımlar. Bakın tabanımızın olduğu bölüm ile yan taraftaki ilmekler arasında böyle ayrık bir görüntü var. Bu tabanımızda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncu ilmeğimizi örerken kesimimizi yapacağız. Bakın yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Taban kısımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim hanımlar. Sonuncu ilmeğimi örerken kesimimi yapacağım. Bakın tabanımda burada son bir ilmeğim kaldı. 15. ilmeğim yani. 15. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Artık hanımlar patiğimizin tabanı bu şekilde yapılacak. Her defasında ilk 14 ilmeği öreceğiz. 15.yi örerken kesimimizi yapacağız. Hanımlar biz bu kesme işlemine her iki şişimizin ucunda da 3'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. 3 ilmek sağ tarafta, 3 ilmek de sol tarafta kalana kadar bu şekilde 15 ilmek üzerinden kesmeye devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte sağ ve sol şişimizde 3'er ilmek kalana kadar patiğimizin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, ben her iki şişimin ucunda da 3'er ilmeğim kalana kadar patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Şimdi bu topuk bölümünde oval bir görüntü oluşturmak için kesimler yapacağız. Yine ipim karşıda hanımlar, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani ilk 14 ilmeğimi örüyorum. 15.yi örerken yine şişimden bir adet ilmek aldım, ikisini kestim. Kesimden sonra geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım, ikinciyi ördüm. İkinci ilmeği ördükten sonra öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Kesimimi burada yaptım, ilk kesimimi. Şimdi tabanımda son 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Kenardaki 3 ilmek hariç hanımlar, tabanımızda son 4 ilmek kalana kadar öreceğiz. Bakın burada da son 4 ilmeğim kaldı. Şimdi buradaki ilk 2 ilmeğimi alıyorum, keserek örüyorum. Hemen yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimlerimizi yaptık hanımlar. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Bu aşamada bu işte bırakacağım artık. Normal kısa 3 şiş ile devam edeceğim.
Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim yine. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bu sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Diğer kısa şişimi de alıyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Ardından şu öndeki iki ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Şimdi tabanımda son 4 ilmek kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. Buradaki 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Tekrar geri döndüm. Şişimizde son birer ilmeğimiz kaldı kenarlarımızda. Yeniden ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi tabanımda yine son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın tabanımda son bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi örerken diğer ilmeğimi de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Şimdi geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen önündeki iki ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Şimdi bu tabanda 4 ilmek kalana kadar öreceğiz. Yani öndeki 3 ilmeği daha öreceğim. Bakın burada son 4 ilmeğimiz var. Bu iki ilmeğin ikisini birlikte örüyorum. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Bu sonuncu ilmeğimi de şişimdeki ilmeğimle birlikte ikisini keserek örüyorum. Bu şekilde kesimimizi yaptık hanımlar. Şişimizde şu anda 9 adet ilmeğimiz kaldı. Bakın 3, 6, 9. Artık patiğimizin arkasını, yani burayı 9 ilmek üzerinden öreceğiz. Şimdi ipimiz karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum hanımlar. Arka bölümüne geçtik. Bu aşamada yapacağımız işlem şu. Yine haroşaya devam edeceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Burada 8 ilmek kaldı. Şimdi sıradaki kenar ilmek yerlerimiz, bakın V şeklinde yerleri belli. İlmeğin iki kanadına birden girerek buradan bir adet ilmek çıkartıyorum. Tekrar 9 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan hanımlar son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın son 2 ilmeğimi keserek ördüm. 8 ilmek kaldı. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken geri dönüyoruz. Ön yüzde çıkartıyoruz. Bakın buradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar 9 ilmeğim oldu. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Yine 9 ilmeğim oldu. Geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu yapacağımız işlem bu hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Bakın bu şekilde son 2 ilmeğimizi kesiyoruz. Ve ardından sıradaki kenar ilmek yerimiz, bakın yeri belli. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. Patiğimizin arkası bu şekilde yapılıyor. Biz bu işleme hanımlar son kenar ilmek yerlerine kadar, buralara kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin arkasını bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü yaptım geldim son kenar ilmek yerlerine kadar. Artık burada ilmeklerimizi kesiyoruz hanımlar. İkişer ikişer örerek ilmeklerimi keseceğim. Bu şekilde. Dilerseniz burayı tığ ile de kesebilirsiniz. Hani hangisiyle rahat ediyorsanız. Bakın tığ ile de yine aynı şekilde ilmekleri böyle toplayarak kesim yapabilirsiniz. Ne sıkı ne gevşek, orta halli bir kesim yapalım. Son bir ilmeğim kaldı, bunu da kesiyorum. Bakın hanımlar, başlangıç ipimiz buradaydı. Başladığımız yerde patiğimiz bitti. Aynı iple başladık ve bitirdik. İp hiç kırmadık patik boyunca. Bir de patiğimin kenarına bu şekilde kenar oyaları yaptım. Nasıl yaptığımı da hemen göstermek istiyorum. Hemen hanımlar sıradaki kenar ilmek yerine girerek bir tane sık iğne oluşturuyorum. 3 zincir çekip sık iğnenin içine batarak bir adet kirpik oluşturuyorum ve hemen önündeki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Tekrardan hemen önündeki kenar ilmek yerine batıp sık iğnemi yaptım. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnemin içine batarak şöyle bir kirpik oluşturuyorum ve hemen öndeki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Sık iğne yapıyoruz hanımlar. 3 tane de zincir çekiyoruz. Tekrar sık iğnenin içine batarak bu zincirle bir adet kirpik oluşturuyoruz ve hemen öndeki kenar ilmek yerine batıp kirpiğimizi sabitliyoruz. Hani bu şekilde kenar oyası yaptım. Patiğimize de çok yakıştı. Bu şekilde hanımlar patiğimizin çevresini dolanıp gelelim. Evet hanımlar, patiğimin kenarına bu şekilde dolandım geldim. En son buraya bir tane zincir çekip ipimi keseceğim. Hemen ipimizin ucunu da gizleyelim. Bir de pencereli bölüme aynı kenar oyasını yapacağız hanımlar.
Penceremizin etrafında böyle dolanınca penceremizde biraz toplanmış oluyor. Daha şık görüntü elde ediyoruz böyle. Yeniden ipim ile bir tane şöyle ilmek oluşturacağım. Ben şu kenardan başlayarak aynı kenar oyasını buraya da uyguluyoruz hanımlar. Bakın ilmeğin iki kenarına batarak ilmeğimi sabitledim buraya. Hemen önüne batarak bir tane sık iğne oluşturuyorum. 3 zincir çekip tekrar kirpiğimi oluşturup hemen öndeki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Yeniden bakın öndeki kenar ilmek yerine batarak sık iğne oluşturuyorum. 3 zincir çekip tekrar sık iğnenin içine batıp kirpik oluşturuyorum ve hemen öndeki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Bu şekilde hanımlar kenarına nasıl oya yaptıysak aynı oyanın şeklinde bu şekilde penceremizin içinde de dolanacağız. Penceremizin içine de yapacağız. Şimdi buraya kadar hanımlar ilk başladığımız yere kadar penceremizin içine oyamızı yapalım gelelim. Evet hanımlar ilk başladığım yere kadar yine oyamı tamamladım geldim. Yine buraya bir tane zincirimi çekip ipimi de kesiyorum. Hemen bu ipimin ucunda gizleyeceğim. Patiğimiz hepi topu bu kadardı hanımlar. Patiğimizin sonuna geldik. Çok şık, çok güzel, kolay da bir model oldu. Tek renk model sevenler için, şık model sevenler için de hoş bir fikir oldu diye düşünüyorum. İşte hanımlar patiğimizi bu şekilde tamamladık. Görüntü itibariyle şeklimiz bu. Hemen bir de manken ayağıma giydireceğim hanımlar. Bir de ayağımızda bakalım patiğimize. Bu şekilde. Hemen giydirelim. Ben çok beğenerek yaptım hanımlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Evet. Şöyle manken ayağıma da bakın. Güzelce giydirdim. Patiğimizin esneklik payını da yine göstermek istiyorum. Bakın hanımlar. Şiş işi patik olduğu için gayet de esnek. Ayağı saran bir patik oldu. Şöyle görüntü itibariyle bakın. Böyle. Tabanımızı yine göstermek istiyorum. Topuk bölümünü birlikte yaptığımız patiğimizin bu şekilde. Evet hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.